arkadaşlar. İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz çok şık bir kadın başlığı. Yapılışı gerçekten çok kolay ve çok kısa sürede örülüyor. Birebir lastik örgüden oluşuyor. Başlığı örmeye ön bölümden başlıyoruz. Kısa sıralar örerek gittikçe ilmek sayısını azaltıyoruz. İstediğimiz yüksekliğe geldikten sonra yine kısa sıralar örerek bu sefer ilmek sayısını artırarak devam ediyoruz ve başladığımız ilmek sayısına gelene kadar örüyoruz. Örme işlemini tamamladıktan sonra uç kısmına mıknatıslı bir çıt çıt dikerek işlemleri tamamlıyoruz. Başlığın ölçülerini de vermek istiyorum. Başlığın derinliği yaklaşık olarak 17 cm, yüksekliği ise 18 cm. Bu uç kısımdaki çıkıntının uzunluğu 5 cm, eni ise 3,5 cm. Sizlere fikir vermesi açısından bu başlığı ördüğüm kişinin baş çevresini vermek istiyorum. Hemen göz hizasından baş çevresi 56 cm, çene altından baş çevresi ise 63 cm. Sizler daha büyük ya da daha küçük örmek isterseniz 4'ün katları şeklinde ilmek ekleyebilir ya da azaltabilirsiniz. Bu ördüğüm şiş ve ipe göre 4 ilmek eklediğinizde 2 santimetre kadar bir uzunluk elde ediliyor. Gerekli malzemelere gelince simli alize şal ipi kullandım. 100 gramı 460 metre uzunluğunda 3 kat olarak çalıştım. Bir yumaktan bu kadar arttı. Örmek için 4 numara ve 5 numaralı şişler kullandım. Ayrıca bir iğne, bir makas, ayraçlar ve bir mıknatıslı çıt çıta ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Başlığı örmeye başlıyoruz. İnce bir ip kullanacağım için ben bu ipi 3 kat yaparak kullanacağım. Tek yumak olduğu için tek yumaktan nasıl 3 kat yapabiliriz bunu göstermek istiyorum önce. İpin ucunu tutuyoruz. İstediğimiz uzunluğa kadar çözüyoruz bu şekilde. Daha sonra ikiye katlıyoruz. Burada ayırdığımız ipi getiriyoruz. Şimdi 2 kat oldu. İpin ucuna gelene kadar bu şekilde katladım. Tekrar ipin ucunu bulunca buradan bir kez daha katlıyorum. Şimdi 3 kat oldu gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Tabii ki bu ördüğümüz 3 kat ip örgümüze yetmeyecek. Tekrar örerken aynı şekilde 3 kat yapabilmek için burada oluşan ilmeğin içerisinden yumaktan gelen ipi şöyle geçiriyorum. Uzatıyorum yine. İstediğiniz uzunluğa kadar uzatabilirsiniz. Daha sonra buradan ipin ucunu tuttuğumda gördüğünüz gibi 3 kat oldu. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar iplik tükenince yine buradaki ilmeğin içerisinden yumaktan gelen ipi geçirip ilmek çıkartıyorum ve aynı şekilde uzatıyorum. Şimdi ilmek almaya başlıyorum. İpi 3 kat yaptıktan sonra ilmek almaya başlayacağım. Ben ilmeklerimi İtalyan ilmek alma tekniğiyle alacağım. Sizler istediğiniz teknikte ilmek alabilirsiniz. Başlığı 5 numaralı şişlerle öreceğim. Eğer İtalyan ilmek alma tekniğini uygularsanız asıl şişlerimizden 1 numara daha küçük şişlerle ilmek almaya başlamanız gerekiyor. Normal ilmek alacaksanız 5 numaralı şişlerle başlayabilirsiniz. Ben şimdi 4 numaralı şişimi alıyorum ve ilmek almak için yaklaşık 1 metre 20 santimetre kadar, yani 1 metreden fazla ip ayırıyorum. Bu taraftaki ipimiz yumaktan gelen ipimiz. Şu şekilde aradan sol elimin işaret ve baş parmağını yerleştirip şöyle küçük bir üçgen oluşturuyorum. Daha sonra ilmek almaya başlıyorum. İlk ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Şişimi ipin üzerinden getirip saat yönüne doğru çeviriyorum. İlk ilmeği aldım. Daha sonra şişimi işaret parmağımdaki ipin altından geçirip aradan çıkartıyorum. Baş parmağımdaki ipi alıyorum.
Bu almış olduğumuz ilmek ters ilmek. Daha sonra tam tersini yapıyorum. Baş parmağımdaki ipin altından şişi geçirip aradan çıkıyorum. İşaret parmağımdaki ipi alıyorum. Bu almış olduğum ilmek de düz ilmek. Daha sonra dönüşümlü olarak bu işlemleri tekrarlıyorum. İlmeklerin dönmemesi için de parmağımla bu şekilde ilmekleri tutuyorum. Kanalımda İtalyan ilmek alma tekniği ile ilgili bir video var. Açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Buradan yararlanabilirsiniz. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 99 ilmek alıyorum. ...99 ilmek aldım. Son aldığım ilmek düz ilmek. 100. ilmeği ise normal ilmek alma tekniğiyle alıyorum. İlmeklerin dönmemesi için. Daha sonra dönüş yapıyorum. Şimdi birinci sıraya başlayacağım. 2 sıra içi boş lastik öreceğiz. 4 numaralı şişimizde 2 sıra örüyoruz. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum bu şekilde. Sırada ters ilmek var. İpi ön tarafa getiriyorum. Ters ilmeği de örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Düz ilmeği örerken ilmeğin içerisine batıyorum. Bu ilmeği düz örüyorum. Yani bu 2 sıra boyunca düz ilmekleri öreceğiz. Ters ilmekleri örmeden kaydıracağız bu şekilde. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Kenar ilmekten önceki ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeği de ters örerek birinci sırayı tamamlıyorum. Son kenar ilmekler hep ters örülecek. Dönüş yapıyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Yine aynı şekilde örüyorum. İlk ilmeği örmeden bu şekilde kaydırıyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Ters ilmeği yine örmeden kaydırdım. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği kaydırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeği ters örerek ikinci sırayı tamamlıyorum. Şimdi 5 numaralı şişlere geçiş yapıyorum ve 3 sıra birebir lastik öreceğim. Ben yuvarlak şiş kullanıyorum. Normal düz şişlerle de örebilirsiniz. İlk ilmeği kaydırıyorum. Sırada ters ilmek var. Bu sıradan itibaren ters ilmekleri de örüyorum. Daha sonra bir düz ilmek örüyorum. Bir ters. Bir düz. Bu şekilde bu sırada dahil olmak üzere 3 sıra örelim. 2 sıra içi boş lastik, 3 sırada birebir lastik olmak üzere toplam 5 sıra ördüm. Şimdi gittikçe kısaltarak sıralarımızı devam edeceğiz. Yani kısa satır dönüşleri yapacağız. İlk kısa satır dönüşünü sol taraftan yapacağız. Yani başlangıç ipinin olduğu kenardan. Buradan 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek ayırıyorum ve buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Ayraca gelince ilk kısa sırayı çalışmış olacağız ve dönüş yapacağız. Kenar ilmeği kaydırıyorum ve birebir lastik örerek ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm. Şimdi ilk kısa sırayı çalışıyoruz. Dönüş yapıyorum. Sol şişimdeki ilk ilmeği sağ şişime kaydırıyorum. İpim ön tarafta. Bu ilmek ters ilmek.
Daha sonra ipi geriye doğru çekerek çift ilmek oluşturuyorum. Bu şekilde. Kısa satır ilmeğimiz. Burada delik oluşmaması için bu şekilde çalışıyoruz. Daha sonra ayracı yerleştiriyorum. İlk kısa satır yerini işaretliyorum. Daha sonra birebir lastik örerek devam ediyorum. Bu tarafta da yine 11 ilmek ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Bu taraftaki ilk kısa satır dönüşümüzü de buradan yapacağız. Ayraca kadar devam edelim. Ayraca kadar ördüm. Ayraçtan sonra 11 ilmeğim var. Buradan dönüş yapıyorum. Sol şişimden ilk ilmeği sağ şişime kaydırıp geriye doğru ilmeği sıkıştırıyorum. Ayracı yerleştiriyorum. Bu taraftaki ilk kısa satır dönüşümüz. Birebir lastik örerek devam ediyorum. Bu ayraçtan önce son bir ilmek kalana kadar devam ediyorum. Ayraçtan önce bir ilmeğim kaldı. Şimdi bu taraftaki ikinci kısa satır dönüşünü yapıyorum. Bundan sonra her kısa satır dönüşünü bu şekilde yapacağız. Buraya da bir ayraç yerleştireceğim. Önce sol şişimdeki ilk ilmeği sağ şişe kaydırıp ilmeği sıkıştırıyorum. Ve buraya ikinci ayracı yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Bu ayraçtan önce bir ilmek kalana kadar örüyorum. Ayraçtan önce bir ilmek bırakıp ikinci kısa satır dönüşünü yapıyorum. Sol şişimden bir ilmek sağ şişime kaydırıyorum. İlmeği geriye doğru çekip sıkıştırıyorum. Kısa satır ilmeği oluşturdum. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu taraftaki ikinci kısa satır dönüşümüz. Devam edeceğim bu şekilde. Burada da yine ayraçtan önceki ilmeği bırakıp kısa satır dönüşü yapacağım. Buraya geleceğim. Yine aynı şekilde dönüşümlü kısa satır dönüşleri yaparak örmeyi sürdüreceğiz. Bu kısa satır işaretleri için biraz fazla ayraç gerekiyor arkadaşlar. Elinizde bu tür ayraçlardan fazla yoksa ipten de bu şekilde ayraç yapabilirsiniz. Küçük ipleri düğümleyip bir ilmek oluşturup işaretleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Son kez kısa satır dönüşü yaparken tekrar birlikte olacağız. Sol tarafta 16. ve son kısa satırı çalışacağız ve kısa satır dönüşlerini tamamlayacağız. Sağ tarafta 16 kez kısa satır dönüşü yaptım. Ve bu ayraca kadar geldim. Şimdi bu tarafta da 16. ve son kısa satır dönüşünü yapacağım. Buraya kadar ördüğüm uzunluk yaklaşık olarak 15 santimetre. Şimdi ayraçtan önce bir ilmek bırakıp 16. kez kısa satır dönüşü yapıyorum bu tarafta. Dönüyorum. İlk ilmeği sağ şişime aktarıp geriye doğru çekiyorum ve 16. ayracımı yerleştirdim. Birebir lastik örerek devam edeceğim. Bu sıradan itibaren sıraları uzatarak aşağı kadar devam edeceğiz. Tam tersini yapacağız. Şimdi ayraca kadar birebir lastik örüyorum. Ayraca kadar ördüm. Bu ayracı çıkartıyorum. Devam ediyorum ikinci ayraca kadar. Kısa satır ilmeğimiz çift ilmek, düz ilmek olduğu için ikisine birden bu şekilde batıyorum ve düz örüyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra bu ayracı çıkartmıyorum, dönüş yapıyorum.
Her dönüşte birer ayraç çıkartarak devam edeceğiz. Şimdi yine delik oluşmaması için buradaki ilmeği de geriye doğru çektireceğim. Bu ilmeğimiz düz ilmek. Düz örecekmiş gibi sağ şişimle bu ilmeğe batıyorum. Örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Daha sonra ipi ön tarafa doğru çekiyorum bu şekilde. Çift ilmek oluşturdum. Birebir lastik örerek devam ediyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Ayraca kadar geldim. Buradan da bir ayraç çıkartıyorum. Sıradaki ilmeğimiz kısa satır ilmeği, düz ilmek. Yine düz örüyorum bu şekilde her iki ilmeğe birden batarak. Bir ilmek ters örüyorum. Ayracı çıkarmadan dönüş yapıyorum. Yine düz örecekmiş gibi bu ilmeği sağ şişime kaydırıyorum. İlmeği ön tarafa doğru çekip çift ilmek oluşturdum. Birebir lastik örerek ayraca kadar devam ediyorum. Ayraçtan önceki ilmeğe kadar geldim. Bir önceki sırada bu ilmeği çift ilmek oluşturmuştuk. Buradaki ilmeğimiz ters ilmek. Ters ilmekleri örerken ipi ön tarafa getiriyorum. Arka taraftan bu şekilde ilmeğe batıyorum. Her ikisine birden ters örüyorum. Ayracı çıkartıyorum. Yine bir kısa satır ilmeğimiz var. Bu ilmek düz ilmek. Düz ilmeği de önden batarak bu şekilde örüyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra dönüş yapıyorum. Bu tarafta iki ayraç çıkardık. Şimdi bu tarafta da yine ikinci ayracı çıkartacağız. Düz örecekmiş gibi sağ şişime ilmeği kaydırıyorum. İpi çekerek kısa satır ilmeği oluşturuyorum. Devam ediyorum. Ayraçtan önceki ters olan kısa satır ilmeğine geldim. İpi ön tarafa getiriyorum. Arka taraftan bu ilmeğe bu şekilde batıyorum. Ters örüyorum. Ayracı çıkartıyorum. Ayraçtan sonraki düz olan kısa satır ilmeğini düz örüyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra bu tarafta da ikinci dönüşü yapıyorum. İlmeği düz örecekmiş gibi kaydırıyorum. İpi ön tarafa doğru çekip sıkıştırıyorum ilmeği. Devam ediyorum. Bu şekilde dönüşümlü olarak ayraçları çıkartarak aşağı kadar geleceğiz. Son ayraçlara gelince tekrar birlikte olacağız. Kısa sıralar örerek devam ettim. İlk kısa satır ayracına geldim. İlk burada başlamıştık kısa sıralar örmeye. Bir kısa satır ayracı da bu tarafta var. Şimdi bunları da çıkartarak kısa sıraları tamamlayacağız. Ayraçtan önceki ters kısa satır ilmeğine geldim. Arka taraftan batıyorum bu şekilde. Örüyorum. Bu ayracı çıkartıyorum. Ayraçtan sonraki kısa satır ilmeği, düz ilmek, bunu da ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Son kez bu tarafta kısa satır dönüşü yapıyorum. Düz örecekmiş gibi ilk ilmeği sağ şişime kaydırıp ilmeği sıkıştırıyorum. Birebir lastik örerek bu ayraca kadar devam ediyorum. Ayraçtan önceki ters kısa satır ilmeğine geldim. Arka taraftan batıyorum. Bu şekilde örüyorum. Son ayracı çıkartıyorum. Ayraçtan sonraki kısa satır ilmeğini örüyorum. Düz ilmek. Bir ilmek ters örüyorum. Son kez bu tarafta kısa satır dönüşü yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bu taraftaki kısa satır ilmeğine kadar birebir lastik örelim. İlmeği sıkıştırıp devam ediyorum.
Çift ilmeğe geldim. Kısa satır ilmeğimiz ters ilmek. Arka taraftan batarak bu ilmeği örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Şimdi yine birebir lastik örerek buradaki kısa satır ilmeğine kadar devam ediyorum. Kısa satır ilmeğine geldim. Ters ilmek, arka taraftan batarak örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kısa sıralardan sonra bir tam sıra örmüş oldum. Şimdi 2 tam sıra daha örelim. Tekrar birlikte olacağız. 2 tam sırayı tamamladım. Şimdi bütün ilmekleri kapatacağım. İlk ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeğim ters ilmek, ters örüyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek kapattım. Sıradaki ilmeğim düz ilmek. Önce düz örüyorum. Daha sonra diğer ilmeği üzerinden geçirip kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmekleri kapatacağım. Kapatırken ilmeklerin çok gevşek olmamasına dikkat edelim. Burası ense tarafı olduğu için çok gevşek olmasın, çok da sıkı olmasın. Normal kapatalım. İlmekleri kapattım. Bir ilmeğim kaldı. İpi kesiyorum. Son ilmeğin içerisinden geçirip ipi sabitliyorum. Şimdi ipleri temizleyeceğim. İpi bir iğneye geçirdim. Şimdi kenardan yürüteceğim. İçi boş lastiğimizin içerisinde gizleyeceğim. Hemen kenar ilmeğin kanatlarına batarak yürütüyorum. Bu şekilde yürüttükten sonra bu alt taraftaki içi boş lastiğin kanalından ipi geçiriyorum bu şekilde. Ucunu kesiyorum. İp içeride gizlendi. Başlangıç ipini de aynı şekilde iğneye geçirip bu kanalın içine çekerek gizliyorum. Başlığın son hali bu şekilde. Her iki tarafını da kullanabilirsiniz. Bütün işlemlerini bitirdikten sonra uç kısmına altın rengi mıknatıslı bir çıt çıt diktim kapatmak için. Kullanıma hazır hale geldi. Bir projenin daha sonuna geldik. Yeni projelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.